Yerli ve milli projeler kanalımıza hoş geldiniz. Bilgi dolu bir bölüm sizi bekliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor. Projenin en önemli aşamalarından biri olan yol için, 87 tabliye bloğunun montajı, Haziran ayının ortalarından itibaren 106 metrelik Asyan Hercules isimli yüzer vinçle gerçekleştirilecek. Çanakkale'nin Napseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yol için tabliye montajına hazırlık yapılıyor. Barındırdığı özellikler itibarıyla simgelerin köprüsü diye anılan, mühendisliğindeki ince detayları ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak dev yapının inşaat çalışması hızla devam ediyor. Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318 metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan Kedi Yolu sayesinde hızlandı. Ocak ayında tamamlanan Kedi Yolu'nun ardından bu ay içinde sona eren ana kablo montajı ile köprünün silüeti belirginleşmeye başladı. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye bloğunun montajına Haziran ayı ortalarında başlanması planlanıyor. Tabliye montajının ardından görsel eksikliklerin tamamlanması ve testlerin yapılmasıyla köprü, açılışa hazır hale getirilecek. Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Marmara bölgesindeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi. Kınalıç-Tekirdağ-Çanakkale Otoyolu projesi kapsamında, Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri sürüyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale'nin Gelibolu ile Eceabat ilçeleri arasında 47,5 kilometrelik bölünmüş yol yapımının ise 26,5 kilometresi tamamlandı. Bu yol, köprü için en önemli alternatif güzergahlardan biri olacak. Japonya'da Kobe kenti ile Awaji Adası'nı birbirine bağlayan, 1991 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun asma köprüsü olan Akashi Kaiki Köprüsü'nün unvanını elinden alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ile Asya arasında önemli bir geçiş noktası haline gelecek. Her iki yakadaki şantiyelerde 649 mühendis 5000'e yakın personel, 895 iş makinesiyle görev alıyor. Karadaki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar bir betonarme viyadük, 4 hidrolik köprüsü, 3 alt geçit köprüsü, 26 üst geçit, 35 alt geçit ve 218 menfezin inşası tamamlandı. 4 köprü, 17 üst geçit, 4 alt geçit, 3 kutu menfez, 12 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu, 2 bakım işletme merkezi ve 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesinde 2 betonarme yaklaşım viyadüğü ile otoyol projesinde bir betonarme viyadükte ise çalışmalara devam ediliyor. Köprüdeki itme sürme yöntemi ile yapım çalışmalarında 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğünün güney ve kuzey tabliyelerinde %90'ı aşkın fiziki gerçekleşme sağlandı. Fabrikada tabliye imalatları kapsamında panellerin yapımı da bitirildi. Blok imalatlarında ise %60'tan fazla fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Fabrikada imalat ve montajları sona eren blok ve mega blokların, Gölcük'teki Çimtaş tesislerinden Gelibolu Kuru Havuz bölgesindeki tabliye stok sahasına sevkiyatı sürüyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. NC yıl dönümü de açılacak. Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. 2023 metre orta açıklık, 770 metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu, 4608 metreyi bulacak. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor. İnşaatı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de ilk planda yer alan tren yolu iptal edildi.
Çanakkale'liler, Gelibolu-Apseki arasında yapılacak köprü üzerinden demiryolu da geçirilmesinin şehrin önünü daha çok açacağını savunuyor. Çanakkale'li iş adamları, Ulaştırma Bakanlığı'nın talimatıyla Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasındaki Sütlüce ve Şekerkaya mevkilerinde planlanan Boğaz Köprüsü projesi için geliştirilen projelerde, köprü üzerinden demiryolu da geçirilmesinin şehrin önünü daha çok açacağını belirtmişti. Çanakkale ilimiz dünyadaki 5 boğazdan biri, liman şehri, Avrupa'ya yakın, yeterli iş gücüne sahip, ayrıca sanayileşmiş olan Bursa ve İzmir gibi illerimize yakın bir konumdadır. Yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi için ilimizin öncelikle ulaşılabilirliğinin sağlanması gerektiği noktasından, hareketle ulaşım alt sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde kente hizmet verecek duruma getirilmesi gerekmektedir. Siz hızlı tren projelerimiz için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın.